Merhaba, Besit Adana kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fransızların ünlü soğan çorbasını yapacağız. Gereken malzemelerimiz 500 ml et suyu, 1 büyük soğan, gravyer veya kaşar peyniri, 25 gram tereyağı, yarım çay kaşığı kekik, 1 defne yaprağı, 1 sarımsak, 15 gram un, yarım baget ekmeği ve çok az sirke. Malzemeler listesini açıklama kısmında da bulabilirsiniz. Öncelikle soğanın kabuğunu soyup ortadan ikiye bölüyoruz. Hepsini yarım ay şeklinde doğruyoruz ve pişirmeye geçene kadar soğanlara ihtiyacımız olmayacağı için bir kenara alıp bekletebiliriz. Şimdi de bir sarımsağımızı kıyıyoruz. Eğer sarımsak ezici kullanmak isterseniz bu kısmı atlayıp direkt çorbanın içine de kayabilirsiniz sarımsağı. Pişirmeye geçmeden önce son olarak kullanacağımız peynirleri şimdiden rendeleyip kenara alıyoruz. Şimdi tenceremizin başına geçiyoruz. Tencereye tereyağını koyup erimesini bekliyoruz. Tereyağı eridiğinde soğanları kavurmaya başlıyoruz. İdeal olarak soğanların çok renk almaması lazım. Fakat siz kendi mutfağınızın aşçısısınız. Eğer soğana renk vermek isterseniz hiçbir Fransız şef evinizi basmayacak. Soğanlara bir çimdik tuz atıp kıydığımız sarımsakları ekliyoruz ve soğanlar kendini bırakana kadar pişiriyoruz. Çok fazla iş gerektirmeyen ve pişirirken ekstra bir özen göstermeniz gerektirmeyen bir tarif olduğu için siz başka işler yaparken mutfakta kendi kendine pişebilir. Sadece arada sırada soğanlarınızı kontrol etmeniz yeterli olacaktır. Tencerenizin altını kahverengilik görmeye başladığınızda sirkeyi ekleyerek tencereyi deglaze edeceğiz. Yani tencere altına yapışan parçaları oradan kazıyacağız. Eğer çok yüksek ateşte yaparsanız tencereye yapışan bu parçalar tat vereceğine yandığı için yemeğinizin tadını kaçırır. Bu konuda dikkat edin. Pişmeye bırakmadan önce unu pişen soğanlara ekliyoruz ve et suyumuzu tencereye boşaltıyoruz. Bir taşım kaynattıktan sonra defne yaprağı ve kekiği ekleyip kısık ateşe alarak 20-25 dakika kadar pişiriyoruz. ...20-25 dakika sonra tadına bakıp tuz ve biber ekliyoruz. Aynı zamanda defne yaprağını da çıkarıyoruz. Altını kapatıp pahalı restoran sunumumuzu yapmak için baget ekmeği kesmeye geçiyoruz. Eğer bu şekilde sunmak istiyorsanız bagetinizin genişliğine uygun bir çorba kasesi kullanmanız gerekiyor. Öncelikle bageti ince bir şekilde kesip güzelce kızartıyoruz. Her iki tarafının da kızardığına emin olun, yoksa siz masaya gitmeden bagetiniz çorbanın içine dağılır. Şimdi yapmanız gereken kasenize çorbanın içinde olan soğanlardan biraz alıp koymak olacak. Bu şekilde gösterdiğim gibi. Daha sonra çorbanın suyundan kaseye koyacağız ve üstüne kızarttığınız baget ekmeğini, eğer kasenize sığıyorsa 2-3 adet, sığmıyorsa 2 adet. Dediğim gibi baget ekmeklerini de koyup son olarak rendelediğimiz peynirleri bagetlerin üstüne koyuyoruz. Bu aşamada tamamen restoran görünümü katmak için pürmüz ile peynirleri kızartacağız. Siz bu işlemi yapmadan fırınınızı yüksek sıcaklıkta alt üst ayarda açıp üst kısma en yakın şekilde kasenizi yerleştirebilirsiniz. Ama kasenizin fırına girebildiğinden emin olmanız lazım. Eğer fırına girmeyen bir kaseniz varsa baget ekmeklerinizi bir tepsiye gruplayıp peynirinizi aynı şekilde üstüne koyup tekrardan yüksek ısıda peyniri eritip hafif kızarana kadar fırına koyabilirsiniz. Sonrasında tepsiden çorbanızın üstüne dağınık olsa da aktarabilirsiniz. Biz aktaramadık, o yüzden bu kısmı videoya koymamayı tercih ettik. Fransız çorbanız pahalı restoran sunumu ile yemeğe hazır. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.